Sevgili arkadaşlar, kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugün hocamız var aramızda, Kazım Yurdakul. Bunu çoğunuz duymuşsunuzdur. Bilmeyenlerinize buradan Avrupa Kadrajı kanalından sizlere sunuyoruz. Ümit ediyoruz çok verimli bilgiler içerecek ve bu verimli bilgileri lütfen anlamadığınız yerde geri sarın ve geri sarıp orayı tekrar dinlemeye çalışın. Sorunuz da varsa lütfen yorum bölümüne yazın. Hocamız da burada sizlere cevap vermeye çalışacak. Evet, kendisi Türk düşünür ve yazar aynı zamanda. Devlet başkanlarının doktriner stratejisti, uzman psikolog ve siyaset tarih uzmanı. Kazım Hocam aramıza hoş geldin. Selamun aleyküm. Aleykümselam, hoş buldum. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle böyle bir yayına davet edip sesimizi, sözlerimizi tüm dünyadaki, Avrupa'daki ve Almanya'daki Türk kardeşlerimize, dostlarımıza ve tabii tüm insanlığı aslında duyurmaya vesile olduğunuz için, bizim vesile olmamıza da sebep olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah, rica ederim. O şeref, nezaket bizden efendim. Hocam ilk soru geliyor. Dünyada tuhaf şeyler oluyor gerçekten de. Bunu nasıl anlamamız lazım? Soru işareti bu. Şimdi aslında şöyle tabii toplum her şeyi medya dediğimiz organ üzerinden istiyor. Medyanın toplumu yönlendirmesi tabii yetmeyince ortaya bir de sosyal medya diye bir şey çıktı. İyice toplumu eksik, yanlış yönlendiren bir mecra oluşmuş oldu ve dolayısıyla da aslında toplumlar kendi ekonomilerine bakıyorlar. İşte olan biteni o medyadan sözle izliyorlar. Ve buna dayanarak da işte demokratik ortamlarda, demokratik ülkelerde bir seçim yapıyorlar. İşte bir iktidar, bir muhalefet neyse bir siyaset, bir politika ortamı oluşturuyorlar. Ve böyle de yönetiliyorlar. Ama bugün niye böyle bir şeyler çok değişiyor? Özellikle 10-15 yıldır çok farklı şeyler oluyor dünyada, değil mi? Yani dünyayı yönetiyor gibi gördüğümüz Batı e, daha böyle geriye doğru sanki gidiyor. O hegemonya sanki bitiyor. E, Dünyanın yönetim ekseni daha doğuya doğru kayıyor. Özellikle de Türkiye'nin İstanbul-Ankara Ahlat hattının üzerine kayıyor gibi görünüyor. Ben yıllardır hep şunu söyledim. Dedim ki dünyada yani bu 15-20 yıl önceden başlayarak dünyada bazı açılardan 4000 yıllık yani buradaki referans Hazreti İbrahim dönemi ondan sonra belki Hazreti İbrahim'in o günkü Oğuz Kağan'ının kızı Kentur hanımefendiyle evlendiği, Filistin'de buluşup evlendiği belki tarih verilebilir. Haniflik vurgusunun yazılı tarihe belki geçtiği dönem diyebiliriz buna. Bazı açılardan da özellikle ticari, ekonomik ki bütün sistemlerin altyapı kurumudur ekonomi, değil mi? Yani her şeyi değerler karşılığında, alışveriş karşılığında yapıyoruz. Dolayısıyla o açılardan da 500 yıllık bir dönüşümü yaşıyoruz. Şimdi bunu izah etmeye çalışacağım. Şöyle ki, aslında kendi hayatımdan kesitler vererek böyle izah etmeye çalışayım. Ne yanlıştı, ne doğru olduğu. Buradan belki çıkartabiliriz. Özellikle ben son dönemde şu kavramları çok kullandım. Ee, Yeni dünya düzeninin organize edildiği 1492 1776-89 arasındaki dönem ve yeni dünya düzeninin yani o gün o yeni dünya düzenini yönetecek olan yeni dünyada kurulmuş olan yeni devletin parasının üzerine yazılan Novo Ordo Seclorum Latince yeni dünya düzeni demektir. Uygulamasının da kıyamete yakın çağ dediğimiz bu çağda uygulandığını izliyoruz. Kıyamete yakın çağ aslında insanlığın kaosa doğru sürüklendiği, insanlığın insan hakları e, söylemi kandırmacasıyla bunu açacağım birazdan. Kandırmacasıyla insanlıktan ve medeniyetten uzaklaştırıldı ki bugün hali görüyoruz yani bütün dünyada. Yani bunun başka türlü savunulacak herhalde bir tarafı yok. Ve bunun da en bataklık, en artık finaline doğru geldiğimiz yüzyıl. Yani benim söylemimle yalancı yüzyıl, 20. yüzyılı hep birlikte idrak ettik. Bu süreci açıklarken şunu söylemek lazım tabii insanlara. Biraz önce söyledim. İnsanlar eksik ve yanlış bilgilerle donatılıyor. O yüzden yalancı yüzyıl diyorum. Çok net olarak yıllarca yani belki 25 yıldır şu cümleyi kullandım. Dedim ki bize her şeyi yanlış öğrettiler. Bugünlerde çok daha sık kullanıldığını çevrede görüyorum bunu. Ben hatta bunun üzerine özellikle konferanslar organize ettim. Hatta o bazı konferans serisinin ismine Yalancı Yüzyıldan Muhteşem Yüzyıla diye bir isim koydum. Ondan sonra bunun sebebi şuydu. İnsanlık gerçekten iki gücün
kavgasını yaşıyor binlerce yıldır. Yani bunu yazılı tarih ya da sözlü tarih açısından ya da hepimizin bilgileri açısından, yani detaylara girmeyeceğim, ayrıca tartışmalara girmemek açısından söylersek, hani Hazreti Adem'den başlatırsak, ilk insandan başlatırsak, insanlık iyi ile kötünün, insanla iblisin, ondan sonra insanın öz varlığıyla nefsin, hakla batılın bir kavgasını yaşıyor. O kavga zaman içinde kurumsallaşıyor, kurumlaşıyor. Yani aileler, hanedanlar, onların kurduğu yapılar, örgütlenmeler, devletler şeklinde kurumsallaşıyor ve bu kavga devam ediyor. Aslında aynı kavga devam ediyor. Yani bugün işte Mezopotamya'da süren şey petrol kavgası değil. Petrol vesaire üzerinden bu bahsettiğimiz kavga, hak batıl kavgası devam ediyor. Şimdi bir So- taraf, o batıl dediğimiz taraf diyor ki, buyurun. Şey soracaktım. Bakın şimdi biz şu anda bilenler var, bir de bilmeyenler var. Bunları ilk defa duyan insanlarımız olacak. Bu kanalda dinleyenler olacak. Burada birazcık şuraya Açarak değinerek, ya. O yüzden. Buyurun. çünkü insanları ilk defa duydukları için böyle Evet. şamar olanı gibi bir şaşıracaklar. Evet, Ne duyuyor evet, bu evet, adam? evet. Özür dilerim, affınıza sığınarak. Estağfurullah, estağfurullah. Buyurun. Lakabımız ezber bozan zaten. Öyle olması da gereken. Eyvallah. Teşekkür ederim hocam. Buyurun. Şimdi batıl hak kavgasını dediğin gibi somutlaştıralım insanların kafasında. Batıl dediğimiz yapı bilgiyi yüzeysel, yaklaşık, insanın nefes alıp vereceği, yaşayacağı ama derinliğine inmeden insana aktarıyor. Ve o aktarımda da mesela çok haklı görünen, çok mantıklı görünen bir örneği vereceğim. Biraz önce sen de bahsettin. E, insan haklarına dayandırıyor, değil mi? Yani yeni dünya düzeni organize oluyor. Evet. 1776-89 aralığında Amerika Birleşik Devletleri kurulup Fransa'da Fransız devriminin başlangıcıyla birlikte bir şey daha oluyor. İnsan Hakları Beyannamesi yayınlanıyor. Ve baktığınız zaman çok makul, çok anlamlı, çok insanı koruyan bir şey gibi algılanıyor. Özgür insanın hakları. Değil mi? Evet. Evet. Ama şimdi ilginç bir şey söyleyeceğim. John Fitzgerald Kennedy ölmeden bir hafta önce yaptığı konuşmada çok değerli bazı şeyler söylüyor ki zaten de bununla bağlantılı yapmak istedikleri yüzünden öldürülüyor. Diyor ki dünyayı artık cemiyetler değil halklar yönetmeli. Bakın Evet. yeni dünya düzeninin en önemli faktörlerinden bir tanesi dünyanın 3-5 aile tarafından yönetiliyor olması. Dünyada bugün parayı basan, dolayısıyla da hani parayı veren düdüğü çalar misali, o 3-5 ailenin arzusu üzerinden dünya yönetiliyor. Aynen. Ve devam ediyor Kennedy. Diyor ki insanları özgür bırakıp başlarına polis ve kanun dikerek yönetemeyeceğimizi, doğru toplumları ancak yüreğine Tanrı sevgisini soktuğumuz insanlarla oluşturabileceğimizi bilmeniz lazım. Şimdi burada Tanrı sevgisi, işte Allah, inanç vesaire deyince yine yanlış, eksik öğretildiği için insanlar ekstra hayatın içinde işte din denen bir olgu ekstra ve inanılır inanılmaz gibi bir tavrın içinde oluyor. Halbuki Kennedy'nin bahsettiği şey şu. İnsanları özgür bırakıp, yani neydi o? Löse pase. Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler. Değil mi? Kapitalizmin temel Evet. cümlesi. Doğru. Özgür bırakıp insanlar istediklerini yapsınlar. İnsanları özel bazı çerçeve ve disiplinlerle yetiştirmeyelim. Herkes doğduğu gibi işte bütün o yaratıcılığıyla, yenilikçiliğiyle kendisi neyse kendi farklılığını hayata katarak var olsun. Yanlış yaparsa da biz kanunla, polisle bunu denetleyelim diyor o batıl sistem. Peki doğru mu diyor? Bunu yaparken de işte o özgür insanın, o özgür bıraktığı insanın haklarını tanımlıyor. Şimdi biz diyoruz ki bunun biraz daha tersine, farklı olarak insanın haklarından önce öncül olan insanın bütün için görevlerini tanımlamalıyız. Bakın. E, Eyvallah. e, dolayısıyla da biz aslında özgür insan değil, adil insandan önce bahsediyoruz. Sonra o adaletin çerçevesi içerisinde özgür insandan bahsedebiliriz. Nitekim bunun için de işte o görevler dediğimiz şey aslında bir çerçeve. Buna biz töre diyoruz. Türkler buna kut diyoruz. Tebliğ diyoruz. Bin yıllar içerisinde vahiy frekansı üzerinden insanın edindiği ve Allah'ın insana, bizim bu imanımızın gereği, Allah'ın insana gönderdiği bu dünyada yaşamanın iyi yolları. Ama insanlar imanlı değilse bile, yani orada onların imanı olmadığı için haşa Allah'a çıkartalım. Diyelim ki bu dünyada yaşamanın iyi yolları. Bunun adına töre diyoruz. Şimdi bir taraf diyor ki saldım çayıra diye yaşayalım. Bir taraf diyor ki Mevlam kayıra diye yaşayalım. Bir taraf diyor ki bizi önceleyelim. Biz için her birimizin görevlerini ve oradaki sınırlarını, yani nefsimizi serbest bırakmadan bunu belirleyelim. Sonra onun içinde nefsimiz ne kadar özgür olabiliyorsa olsun. Ama bir taraf diyor ki önce nefsimizin özgürlüğünü salalım gitsin nereye kadar gidiyorsa. İşte o salmanın sonucu burası.
Yani bugün dünyada insanlar maalesef işte cinayet işliyor. Taciz, tecavüz, çocuk istismarı, kadın istismarı, erkek istismarı, hayvan istismarı, her türlü canlı cansız varlığın istismarı noktasında dünya zirve yapıyor ve üstelik de baktığınız zaman maalesef medya ve sosyal medyada farklı verilmesine rağmen Birleşmiş Milletler istatistiklerine baktığınız zaman bu medeni dünyayı sözde aslında modern dünya eşit medeni dünya değil. Ama onu temsil ettiğini söyleyen Batı'da bu suçların daha fazla olduğunu görüyor. Değil mi? Tabii burada Hele şöyle büyük bir görmek destek istiyorum. de Siz var. Almanya'da yaşıyorsunuz. Şu an Batı'nın elini çektiğini düşünelim Mezopotamya'da. Dönelim geriye 100-150 sene önceye. Şam'ın, Bağdat'ın bir fotoğraflarına bakın bakalım. Bakın çok önemli, çok temel bir örnek vereceğim. Herkes yani bunu önemsiz değerlendirmesi çünkü çok önemli. Düşünebiliyor musunuz? Son 200 yıldır yani bu batıl hegemonya başladığından bu yana dünya birbiriyle savaşıyor. Öyle mi? öyle. Üstelik de dünyayı birbiriyle savaştıran bu batıl yapı kendi kıtasında bile en modern medeni olduğum dediği yalancı 20. yüzyılda kendi kıtasının yarısını öldürüyor iki tane savaşta. Çok doğru. Doğru mu? Çok doğru. Efendim hala bugünlere geldiğimizde 90'larda, 2000'lerde, Balkanlarda, Kafkaslarda vesairede savaşları önlemiyor ki o yüzden işte biraz önce sen söyledin Avrupa'nın da bir anayasası var. O yüzden de Avrupa Birliği dediğimiz şey oluştuğunda bizim Türklerin söylediği bir kelime vardır. Sevindirik oluyor Avrupa. Çünkü bin yıllardır savaşmış. Diğeriyle yaşayamamış. Doymamış hocam, O yüzden doymamış. United Europe diye falan böyle Eurovision'a falan şarkılar üretiyor. Evet. Ama çok Doymamış ama hocam, dönelim duyuyor bir musunuz? Avrupa'ya bakalım. Hep savaşmış. Peki. Evet. Bir şey Duyuyorum, diyeceğim. evet. Doymamış diyorum. Hala o kana Şunu doymamış. böyle hemen karşınızda Buyur. sonra hemen seni isterim. Tamam. Buyurun, siz Tamam. dinliyorum. Batı'nın bu söylediği bir yapısının karşılığında yani kendinin o sistemi şu savaşı getirmiş. Çok beğenilmeyen, Doğu, cahil, medeni değil. İşte biz Batı geldik de orayı medenileştireceğiz değil mi? Irak'a şey söyleyeceğim tırnak içinde Bağdat'a demokrasi getireceğiz diyor. Ama onun elinin buralarda olmadığı yıllarda dünyanın ırklar ve dinler açısından en karmaşık bölgesi olan Kafkaslar, Balkanlar ve Mezopotamya'da 300 ile 500 yıl arası hiç savaş olmuyor. Hı. Şimdi bakalım kim medeni? Bunu bir kenara koyalım. Peki bu niye oluyor? Çünkü Batı'nın bugün medeniyet diye bizi koşturduğu düzenin temel doktrini insanın savaşmasından başka bir şeyi mümkün kılmıyor. Şimdi hemen iki tarafı bu şekilde de karşılaştıralım. Çok önemli bu çünkü. Gerçekten insanlar buradan çok şey alacaklar ve gerçekten belki yıllardır fark etmedikleri şeyi fark edecekler. Şimdi Batı bu sisteminde bize ne diyor? Biraz önce söyledik. Özgür birey ol. Evet. Ama biz ne diyoruz karşılığında? Önce bütünün parçası ol, sonra özgür birey ol. Sonra diyor ki Batı, insan hayvandan gelir. Çok tartışılır ama diyelim ki öyle. Diyelim ki öyle. Hayvandan da gelse direkt olarak söylüyorum. Bakın evrim teorisi dediğimiz şey kural değildir, bir teoridir. Hala Evet. kural olmamıştır, olamamıştır. Olmadı. Çünkü bunun üzerine yapılan araştırmalar onu öyle oraya getirmemiştir. Ama diyelim ki getirdi. Diyelim ki insan işte maymundan geldi. Ama bugün baktığımızda 8 bacaklıyla 10 bacaklıyı ayrı kürsüde inceleyen Batı, irade diye bütün varlıklardan farklı bir yanı olan insanı eğer bir hayvan türü diye incelerse, buna bağlı olarak da büyük balık küçük balığı yer. İnsanoğlu da böyle olmalı. Güçlü olan yaşar derse, üstüne de temel kurumu, ekonomiyi, dünyanın kaynakları sınırlı, insanın ihtiyacı sınırsızın üzerine kurarsa ne olur? Ben birey olacağım. Büyük balık küçük balığı yer. Kaynaklar sınırlı. Benim ihtiyacım sınırsız. O zaman kavga edeceğim. Diğerini döveceğim. Diğerini yeneceğim. Bakın nereye gidiyor. Aynen. Şimdi cahil dedikleri toplumların sistemine bakalım tam karşısında. Ne demiştik? Önce bütün sonra birey. Ne dedik? İnsan irade yönüyle diğer varlıklardan farklıdır. Büyük balık küçük balığı yer ama büyük insan küçük insanı yemez. Büyük insan küçük insanla paylaşarak zenginleşebileceğini bilir. Üçüncüsü dünyanın kaynakları sınırlı diyordu. Biz diyoruz ki imanen Allah herkesin rızkını verir. Fiziken de söyleyelim. Kaynağı biten sistem çöker. Sistem Kesinlikle. devam ediyorsa kaynakları devam ediyor demek. Çok güzel. Dördüncüsü de insanın ihtiyacı sınırsız. Evet insanı bir hayvan gibi ele alırsanız ihtiyacı sınırsızdır tabii ki. Ama ne dedik? İnsanın iradesi var. O sınırsız ihtiyacını iradesiyle çerçeveleyebilir. Şimdi hangisinde daha medeni bir hayat yaşarız? İşte maalesef bizi 250 yıldır bir çukurun içine ettiler. Bir bataklığın içine ettiler. Ve o bataklıkta biz sözde maalesef Batı'nın çaldıklarıyla oluşturduğu vitrine kanarak, janjana kanarak hiç reel ekonomiye geçmeyen, kağıt üzerinde sözde onları o çaldıklarıyla bile zengin olamayan. Bugün Batı işte sen de biliyorsun Almanya Maliye Bakanı ne diyor? İflas ediyoruz. Eyvallah. Yani Fransa aynı şeyi söylüyor. İngiltere aynı şeyi söylüyor. Yapının
sıkıntısını yaşarız. Doğru. Bazıları diyor ki hocam şeye dönelim. İktisadın rasyonel kurallarının yahu devam eden bir sistemin kaynağının kısıtlı olduğunu, insan dediğimiz iradeye sahip varlığın ihtiyacının sınırsız olduğunu söyleyen bir bilim alanı rasyonel olabilir mi? Teorik olarak. Pratik olarak söyleyelim. Dünyadaki bütün devletler borçlu, alacaklı devlet yokken nasıl bir rasyonel sistemden bahsederiz? Az evvel bir şey söylediniz hocam. Dünyayı bugün Hocam sözde yöneten devletin iki tane şehri böceğiyle, çiçeğiyle az buyurun, evvel bir şey söylediniz. buyurun, Hani dediniz ya bu buyurun. ben yanlış söyleyeceksem toparlayın lütfen beni. Bizim bu Göbekli Tepe bile ispatladı. Hani insanlık, hayvanlık falan filan bir az evvel bir cümle kurdunuz ya. Hani eskilere dayanan. Burada onların teorileri vardı. Teori dediniz ya. Evet, evet. Ha, Yani şu o teori şimdi bakın onların 35 bin sene profesörlerin. önce Gen Bankası olan bir Göbekli Tepe'den. Şimdi orada ne dediler? Ne dediler? Hani dediler ki teori dediler. Yani gerçekten bu bilgi gerçekten ispatlanmamıştı. Ki insanlar diyordu ki profesörler tırnak içerisinde söylüyorum bunu. Bazıları diyordu ki işte efendime söyleyeyim insanlık medeniyeti şu zamana kadar gidiyordu. Ondan sonra bir Göbekli Tepe çıktı. Bütün olayı alt üst etti. Doğru mu? Şimdi bak hani hayatımdan kesitlerle anlatacağım dedim ya bak oradan Evet. anlatayım. Tamam. Biraz önce anlattık Batı ne yapmış doktrin anlamında. Tamam. Bizi bugün duyduğumuzda yani herhalde insanlar benden duyduklarında diyorlar ki ya hakikaten şimdi 4 madde sayıyoruz. İşte insan birey ol, özgür ol, efendim büyük balık küçük balığı yer, dünyanın kaynakları sınırlı, insanın ihtiyacı sınırsız. Ya öbür tarafta medeni değil dediklerimiz diyor ki önce biz ol, bütün ol, bütünün parçası ol, sonra birey. Yani önce birey olursan bu ne demek biliyor musun? Vücudun kurallarını dinlemeyen bir hücreyim ben. Ne olur? Kanser olur. Ve bunu yayar. Allah Ama muhafaza. önce bütünün kuralları sonra diğer taraftan insan iradesi olan bir varlık yani. İnsan hayvan türü diye kalkıp balıkla eşleştirirsek, efendim gorille eşleştirirsek, aslanla eşleştirirsek birbirini yer tabii ki. Ama insan birbirini yemeden paylaşarak zenginleşebilme özelliğine sahip diyor bu taraf. Sonra bu taraf diyor ki dünyanın kaynakları sınırlı. Yahu siz bilimde bize anlattınız işte fizikte anlattınız. Bir sistem devam ediyorsa kaynağı ne demek sınırlı? Bir sistemin devamlı. Yani biz şöyle bir şey görüyor muyuz? Dünya 30 sene sonra yok olacak. Öyle bir şey var mı? Yok. O zaman nasıl kaynağı sınırlı? Ve insanın işte yine aynı irade meselesi ihtiyacı sınırsız derseniz o ihtiyacı pompalarsınız. Mesela en önemli örneklerinden bir tanesidir bunun. İnsanın üremek için var olan bir özelliğini ihtiyaç diye koyarsınız ortaya. Dolayısıyla o ihtiyaç dediğiniz şey üzerinden dünya birbirine girer. İnsanlık birbirine girer. İnsanlık nefsini tutmak zorunda olmadığını, özgür kalacağım. Ben özgürüm, ben bireyim abi, ben ne istersem onu yaparım diyecek. Dolayısıyla da toplumu bitirdiğini, yani bütünü bitirdiğini, yani toplumu bütünü kanser ettiğinin farkına varmış. Nitekim bugün geldiğimiz nokta orası. Toplumlar kanser oldu işte. Doğru. Yani herkes cinselliğinin peşinde, herkes nefsinin peşinde, herkes nasıl götürürüm, nasıl kazanırım. Yani düşünebiliyor musunuz? Ahiret imanınız varsa da yoksa da nereye biriktiriyorsunuz sorusunun cevabı yokken ondan sonra böyle tuhaf, acayip dünyada çok yaşayayım, yok genç yaşayayım, hızlı yaşayayım, genç öleyim falan. Ya öldükten sonra ahiret inancın varsa da yoksa da gerisinin bir anlamı kalmıyor ki. O zaman burayı adam gibi yaşamak daha doğrusu değil mi? Diyebileceğimiz bir durum var. Doğru. Şimdi bunu şuradan anlatayım bir de. Ben şimdi 13 yaşındaydım. Şöyle, tabii yaşlar da yanlış anlaşılmasın diye. Hamdolsun bir takım şeylerle zamanı da bükebilme özelliğimiz. Zamanda böyle zaman çünkü aslında andır. Her şey aynı andır. Onun içerisinde var olabilme diyelim. Becerimiz de var. Ben 3 yaşında okur yazıyordum. 5 yaşında ilkokula başladım. Onu söyleyeyim ki sonra tuhaf sanmasın. Estağfurullah. 13 yaşında çok ciddi düşünüyordum. Çok ciddi efendim 20-30 yaşındaki insanların tartışma gruplarına giriyordum. Oralarda tartışıyordum. Bahsettiğim seneler 80'li yılların başları yani. Ondan sonra şunu fark ettim. Dedim ki ya bize bir tarih anlatıyorlar. Fakat diyorlar ki bu anlattığımız tarihe göre işte bir tek Mısır'dakileri biliyorduk. Sonra dünyada bir sürü piramitleri öğrendik. Mustafa Kemal Atatürk'ten bütün Avrupalı tarihçiler ve biz de öğrendik ki bu piramitleri yapanlar hep Türklermiş. Ondan sonra ama o tarih bize diyor ki bizim bu anlattığımız tarihe göre piramitlerin yapılamamış olması lazım. Çok tuhaf, acayip bir teknoloji falan falan. Yahu piramitler orada duruyor ya o teknolojiyle. Evet. O zaman sizin anlattığınız tarih yanlış demeye başladım. İşte benim ezber bozantılığım önce kendi ezberimi bozmak şeklinde buradan başladı. Benim gibi bize yapayalnız bir şey anlatıyorlar. Burada olan var yani gözümüzün önünde. Gözümün önünde olan varsa ki o zamanlar internet yok. Her şey daha gizli saklı, daha üstü örtülü. Bir şeyleri anlatmaya çalışan insanlar yok ediliyor, yayınları yapılmıyor, hiç onlardan haberdar bile olmuyorsunuz falan. Böyle bir durum var. Ona rağmen araştırmaya ve çabalamaya başladım ve benim bugün dünyada adına küreselci ve
X-onist diyelim. Hani senin kanalına şey gelmesin diye, Sağ ol. diye anlatılan adamlarla mücadele orada başladı. Sonra 18 yaşında Orta Teknik Üniversitesi'ne girdim. Psikoloji bölümüne. Yani ilk sene bir şey fark ediyorum ama diyorum ki ya diyorum sen daha toy bir adamsın. Bir sürü profesör bunlar. Şimdi komik duruma düşme diyorum bir şey söyleyeyim. Halbuki yıllar sonra öğreniyorum ki yani söyleseymişim onlar komik duruma düşüyormuş. Hmm. O da şu. Ee, Psikoloji anlatıyorlar bize. Bakıyorum ki hocalardan biri davranışçı ekole girmiş. O ekolde. Birisi efendim psikodinamik ekolü temsil ediyor. Birisi bilişsel ekolü temsil ediyor. Ben de kendi kendime diyorum ki ya bunlar niye kendini bir çerçeveye kısıtlamış? Niye bütünden bakmıyorlar? Yani adamcağız davranışçı ekolü Skinner anlatmış. Oradan bir bakmış paradigma. Efendim Piaget bilişsel ekolü anlatmış. Freud şeyi anlatmış. Nedir? Psikodinamik ekolü. Bunların hepsini alayım. İnsan bir bütün ya. Yani Evet. insanın kolunu, bacağını, ayağını üst üste koyunca insan oluyor mu? Olmuyor. Bir sistematik bütünlük. Ben de onlara sistematik bütünlükle bakayım diyorum kendi kendime ama söyleyemiyorum bunu. Ayıp olur, tuhaf olur. Gülerler bana. Yani koca hocalar biliyordur herhalde. Ben bir şeyi kaçırıyorum diyorum kendi kendime. Sonra 3. sınıfa giriyorum. Orada şunu demeye başlıyorum. Zaten bugünkü işte biraz önce senin çok özet bahsettiğin özgeçmişimin de dayanağı orası. Şöyle ki diyorum ki ya insan psikolojisini anlamak için psikoloji literatürünü okumak yetmez. Ben fizik bilmeliyim, biyoloji bilmeliyim, ilahiyat bilmeliyim, tarih bilmeliyim diye ben bir ilimdar oluyorum. Kendime öyle diyorum, ilimdar. Yani ilim yapan aslında alim nedir? Alim demek bana böyle biraz ağır geliyor. Şey geliyor yani kendi kendimize biz onu demeyelim. İlimdar. İlimle Eyvallah. ilgilenen. Bakın Eyvallah. bilim değil, ilim. Bilim ilimin içinde. Ama ilim kapsayıcı. Dolayısıyla sadece bilimin aşağı doğru analiz eden, meta üreten, test edilebilir yöntemleri değil. Ondan sonra insanın aklına yatabilen, kabaca söyleyeyim, bütün yöntemleri kapsayan bilme yolu demek ilim. Dolayısıyla da bütün hepsini işte tarih okuyorum. Mesela Türkiye'de son 500 yıl Cumhuriyet'in kuruluşu ve Atatürk'ü kapsayan bir kitap yazıyorum. Türkiye'nin en büyük tarih duayenleri ki bunları imzasıyla kitabımın arkasına da koydum. Yani burada böyle üfürmüyorum. Evet. Tarih duayenleri diyorlar ki evlat hiçbirimizin yapamadığını en doğruyu sen yazdın. Bazıları ama o batı kafasında olan diyor ki ya sen psikologsun, tarihçi misin? Sen niye tarih kitabı yazdın? Ne kadar kısıtlanmış bir kafa. Değil mi? Şimdi bizim Doğu'nun alimlerine bakalım 1500 öncesi. Yani bu Avrupa'daki Rönesans, Reform denen hikayenin öncesine bakalım. Yani İbn Sina bugün Avrupa tıbbı %70 hala İbn Sina'nın ötesine geçebilmiş değil. Ama İbn Sina hem tıpçıydı hem fizikçiydi hem coğrafyayla ilgili hem astronomiyle, astrolojiyle ve enerjetikle ilgileniyordu. Bir sürü ilim alanıyla, bilim alanıyla aynı anda ilgileniyordu ki çünkü baktığınız şey işte psikoloji örnek verirsek. Yani şimdi insan psikolojisini anlamaya çalışıyorum. O psikoloji biyolojik bir mikro hareketlilikten çıkıyor. O biyolojiyi bilmezsem nasıl anlayacağım? Bu biyolojinin bir fiziği var. O fiziği, temel fiziği bilmezsem ki Kaos diye bir kitap vardır, bir fizik kitabı. Benim diyen fizikçi zor okur. Yani o kitapları falan okudum. Temel fizik kitapları okudum. Üniversitelerin fizik kitaplarını ki temel bilgiyi bileyim. Ne oluyor? Eyvallah. Bir takım teorileri, ilahiyattan bahsederken, inançtan, imandan bahsederken ondan sonra böyle boş, efendim bilmediğimiz, ispat da edemediğimiz öyle bir boşluğa inanıyoruz gibi de olmasın diye. Çünkü hayatımda hiç öyle olmadı. Biraz şeye benziyor değil mi? Böyle bir deizmliğe benziyor. Af buyur. Yani çok garip yani. Şimdi bakın ateizm Hani iki arada bir derede kalmışsınız. Konuyu dağıtmak istemiyorum, yanlış anlama. Yok ama Hani güzel bir yere girdik. Çok kısa bahsedeyim. Ateizm buyur. diye bir şey var. Ha. Ateistlerin bakış açısına göre ateizm diye bir şey olamaz. Yani ateistlerin bakış açısı nedir? Materyalist bakış açısıdır. Değil mi? Ondan sonra mantıksal pozitivizm içerir. Doğru mu? O zaman siz Allah'ın olmadığını ispatlamış olmanız lazım. Allah yok demeniz için. Doğru mu? Çok Yani doğru. bilim diliyle söylersek Allah'ın varlığının yokluğunu ispatlamış olmanız lazım. Öyle bir şey var mı? O zaman ateizm diye bir şey olamaz. Ben de 17-18 yaşlarında kendime ateist derdim. Çok net söyleyebilirim. En temel iki ateist yalanıdır. Birisi ben ateistim demektir. Çünkü bu söylediğim sebeple bir. A. B. Gece yatarken ya varsa ne yaparım demeyen ateist yok. İkincisi de ben Kur'an'ı da, İncil'i de, Tevrat'ı da okuduğum yalanıdır. Yani o ateist o kadar okumaz, zanla konuşur ki İncil ve Tevrat'ı da Kur'an gibi bir kitap zanneder. Halbuki değil mi? Bir sürü İncil'ler vardır. Her kilisenin ayrı İncil'i vardır. Hangi İncil'i okudu? Tevrat 80 bin sayfaya kadar uzat. Ezekiel kitabı, o kitabı, bu kitabı. Neyi okudu? Bilmez. Allah'ım. Hocam Şimdi aklıma teizm var. Bak çok güzel. başına bir şey Teizm de- geliyor. Özür dilerim, lafını böleceğim. Başına bir şey geliyor. Allah bismillah. Tabii yani uçak düşerken herkes Allah diye bakıyor. Şimdi bak bu içsel buraya yerleşmiş. Çok özür dileyerek söylüyorum. Hikayeler Yani ne kadar kınama değil bu. değil mi? Sakın yanlışın olmasın Yok, lütfen. kınama değil. Allah Gerçek herkese olur. hidayet nasip etsin. Gerçekten bu çok önemli. Tabii. Ha. Çünkü biz neyi anlatıyoruz? Ne diyoruz? Allah gâlu belada hepimizi buraya koydu. Allah'a koydu. İlmi ledünü koydu. Efendim şeyi koydu. Kur'an-ı Kerim'i koydu. Biz doğduğumuz andan itibaren
biyolojik ve kültürel sebeplerle bunu perdeledik. O kadar. O yüzden Doğru. korku anında tamamen bilinç dışı, gayri ihtiyari, bilincin filtresi olmadan hatırlıyoruz onu aslında. O yüzden bağırıyoruz Allah diye. Değil mi? Eyvallah. Aynı şey gibi. Anne diye bağırmak gibi. Yani yakınında değildir. Annen belki yaşamıyordur ama bir sıkıntılı durumda anam diye bağırırsın yani. Bunun gibi tabii. Şimdi teizm var bir de. Çok gençlerde meşhur oldu maalesef. Maalesef. Çok ezbere gidiliyor. Bakın bir kere bir şey söyleyeyim. Dünyada dindar olmayan neredeyse ismini bildiğiniz büyük fizikçi yok. Evet. 1500-1600'lerde fizikçiler veya başka bilimden insanlar doktoralarının başına besmele yazıyorlar. Deli gibi bir İslam'a akış var ama bugün anlatılmıyor. Newton'un fizik kitabından çok din kitabı var. Hiçbiri basılmıyor ve basılmasına izin verilmiyor. Ve Newton Teslis'e inanmıyor. Dindar olduğunu söylüyor. Muhtemel Müslüman olduğunu açıklayamıyor ama İslam'ın Allah'ını tarif ediyor. Einstein aynısını yapıyor. Hawking de aynısını yapıyor. Ama insanları böyle bir engelliyorlar. Yani olan bitenle İslam dini değil de Müslümanların da karışabildiği, yapabildiği bazı hatalarla İslam dini karalanıyor. Dolayısıyla da gençler ya işte bu dinde de böyleyse tamam Allah var ama ya ben dini kabul etmiyorum diyor. Halbuki şunu kaçırıyor. Allah dediğin, Tanrı dediğin şeyi o din dediğin o kitaplardan öğrendin. Yani onlar tarif ediyor değil mi? Yani dolayısıyla hani burası da böyle işin ama bunu birçok alanda konuşabiliriz. Ne dedim? Yalancıyız yok. Bize her şeyi eksik ve yanlış öğrettiler. Bunu bilerek yaptılar. Bakın Şimdi şimdi dünyanın sözde medeniyetin beşiği İngiltere değil mi? Bak, eyvallah. bir örnek vereceğim sana. Tamam. İngiltere Çanakkale Savaşı'na gelirken Hı. nedir o? Winston Churchill diyor ki bir damla petrol bir damla kandan değerlidir. Bak şimdi bak medeniyete bak. Şimdi karşısında kim var? Mustafa Kemal Atatürk var değil mi? Evet. Mustafa Kemal Atatürk İngiliz'in bir damla petrol bir damla kandan değerlidir diye gidip sağdan soldan kandırarak topladığı Hintli, Avustralyalı, Yeni Zelandalı olup gelip bizle savaşıp, bak bizim askerimizle savaşıp, bizim askerimizi belki öldürüp ama orada ölen, toprağa düşen gençler için Yeni Zelandalı ve Avrupalıların anne babalarına mektup yazıyor. Diyor ki çocuklarınız bu toprağa düştükten sonra bizim evlatlarımızdır merak etmeyin. Şimdi hangisi Allah medeniyet? Allah. Allah Bak Allah. medeniyet farkına bak aradaki. Ama çok acıdır. İşte son 250 yılın medyası ve sosyal medyası sanki medeniyet orasıymış gibi. Hani bugün Biz hala demiyoruz. Müslüman Biz insanlarla bile konuştuğumda öyle bir algı ki ya işte medeni Avrupa. Ya geçelim biz birbiri değil. biz yani. demiyoruz hocam. Biz demiyoruz. Biz bir Müslümana karşı şu X milyonlarca kişi bir Müslümana bedel demiyoruz. Yani bizim Aynen. savaşımız Aynen. yani biz Aynen. derken bilmiyorum Bunu Müslüman mı diyen diyeyim, Türk mü Müslümanlar, diyeyim? yanlış Müslümanlar, İngiliz'i kandırdığı Müslüman Türkiye'de de Arap coğrafyasında o kadar çok var ki. Evet. O yüzden zaten İngilizlerin yine bir sözüdür. Diyorlar ki Güney Müslümanlığından korkmaya gerek yok. Yani Araplar vesaire onları kandırabiliriz. Asıl korkulacak olan Kuzey Müslümanlığı yani Türkler yani Horasani, Ehli Beyt'in kaçırılıp götürülüp oradan gelen soy ve onların anlayışı çizgisi. Türk'ün binlerce yıldır Muhammedi tebliği daha ortada yokken de bahsettiği medeniyet. Bakın bugün Teriş Törek, Türk töresi demektir. Türk töresinin 8600 maddesinin 4600 maddesi birebir Kur'an-ı Kerim'deki ayettir. Eyvallah. Düşünün ki Atatürk bu törenin referansını 66 bin seneye dayar. 66 bin sene neresi? 1400 sene. Efendimizle şereflendiğimiz o son tebliğin son haliyle dolayısıyla Risaletin ve son Resul'le şereflendiğimiz döneme kadar binlerce yıldır Türk hep İslam'dı zaten. Yani İslam kelimesini de burada açalım. Herkes de bunu söylesin. İnsanlara Eyvallah. anlatsın. Buyurun. Allah insanın yeryüzünde adam gibi yaşaması için diyor ki bana ve birbirinize teslim olursanız barış olur. Aynı kelimeye koyuyor barış ve teslimiyeti. Seleme, selam. Bugün Aleyküm Türkiye'de selam. bile bazı yerlere gidiyoruz. Selam dediği zaman adam suratına bakmıyor böyle. Sana böyle Arapçı, yobaz falan kafasıyla bakıyor. Halbuki ben adama diyorum ki girerken ben barış istiyorum ve bunun için sana teslimim diyorum. Anlam Dünyada veremiyor. bundan daha güzel selam yok. Şimdi buradan başlasın medeniyetimiz. Hani bana daha önceki sohbetlerimizde demiştin ya Avrupa'daki vatandaşlarımızla vermek istediğin öğütler. Birinci öğüt bu. Birinci öğüt bu. Biz bunun parçasıyız ve bunun tek şartı var. Tevhid. Bak nereye geleceğim şimdi. Tevhid. Yani varlığın birliği. Varlığın birliğini kabul etmek. İşte bugün olan tuhaf şey şu. Yeni dünya düzenine karşı bunu oluşturan kendi adına Protestan, Katolik vesaire diyen arka plandaki güç odaklarına karşı dünyanın her yerindeki yani bugün kimliğinde İsveçli, Japon, Finlandiyalı, İspanyol, Türk, Kazak vesaire yazsa da dünyanın her yerindeki Türkler yani törekler yani gök tanrıya da inansa, Musevi de olsa, Hristiyan da olsa, kendini öyle adlandırsa, Müslüman da olsa tek tanrıya yani varlığın birliğine inananlar birleştiler.
Ve önümüzdeki birkaç yılın içinde bunu bir devlet halinde de teşkil edip ortaya koyacaklar ve dünyayı artık adil bir dünya düzeni için yönetiyor olacak. Bakın dünyada olan tuhaf şeyin sebebi bu. O zaman ben... Varlığın birliği ne demek? Çok kısa buna da değineyim. Lütfen Buyur. sen de ondan sonra soruları Tamam. sor. Varlık Tamam. birliği şu demek. Neden bu kadar önemli? Şimdi ne dedik? Batı özgür bireyin haklarını savunuyor. Çünkü varlığı parçalardan oluşan, putlardan, taraflardan oluşan bir bütün olarak algılıyor. O yüzden de ne oluyor? Bu varlığın içindeki o parçalar birbirine kavga ediyor. İşte biraz önce söylediğimiz o doktrin dolayısıyla. Evet. Ama varlık birdir dediğin zaman ne demek bu? Bir vücut var, hepimiz o vücudun parçasıyız. Doğal olarak sevgi ve saygı arkasından mecburiyet olarak geliyor. Birinde suç, savaşmak, kavga etmek karakterken diğerinde sevmek, saymak karakter, suç, savaşmak istisna, hastalık, küçük anormalite anlamına geliyor. İşte dünya bugün tam da bu dönüşümü yaşıyor değerli dostum. Evet. Ağzına sağlık. Şimdi Evet. benim aklımda aslında Avrupa'yı konuşacağız. Fırsat bulamadık çünkü Türklüğü konuşuyoruz şu anda. Çok güzel bir konu. Derin bir konu. Benim de bilmediğim konular. Bu arada parantez açayım. Avrupa Bu. ve Türklük demişsin. Yıllar içerisinde, geçtiğimiz yıllarda benim çok çeşitli televizyon programlarından Almanya, Fransa ve Hollanda'da biraz önce söylediğim şeyin temel başlığı manşet oldu. Şöyle yazmışlar. Bunu bana oradaki dostlarım gönderdi. Bende de dosyalarımda vardır. Aynen şöyle yazıyor. Türk düşünür. Dünyayı Türkler yönetecek. Dünya yeniden adama dönecek diyor. Dünya bugün pagan bir yönetimin baskısı altında pagan bir yaşam çizgisi içerisinde yaşıyor. İnşallah Türkler, törekler, Tur'dan yani yüksekten getiren Turaniler yani vahiy frekansına sahip olanlar ve onların çevresinde birleşenler dünyayı adil bir şekilde yönetecek. Mustafa Kemal'in iki söylemiyle söyleyelim. Hı. Diyor ki Türk bir ırkın adı değildir. Adamların birliğidir. Adam da o ilk adamdır. Hazreti Adem'i söylüyor. Ve sonunda da bunu pratik olarak bağlıyor. Diyor ki ne mutlu Türk'üm diyene. Töreyim dediğin an törek olursun. Bu bir ırk değildir diyor. Eyvallah. Şimdi senin de dediğin gibi hocam 10-15 sene önce dediğin gibi ithaflarda bulunduydun. Bunları da az evvel de söyledin. Avrupa'daki ülkeler bunları senin söylediklerini tekrarladılar. Gerçekten de. Benim aslında şu anda çok merak ettiğim bu dinler arası geçiş bu Türklerde, Töreklerde diyeyim ki dinler arası geçişte paganizme uydular mı, inandılar mı? Çünkü şamanlık vardı, Asya'dan geldik. Burada tarihi biliyorsun diye buradan bir soru açmak istedim. Sonra İslamiyet'e geçtik. Tabii dağıldı. Burada Orta Doğu'da hangi dinler varsa herkes bir şekilde inancını dağıttı. Buyur. Aslında bunun hemen doğrusunu söyleyelim. Dedim ya Buyur. her şeyi yanlış öğrettiler. Türkleri de yani pagan sistemin, batıl sistemin karşısındaki hakkani törekleri de en çok onları farklı tanımladılar. Bununla ilgili de Mustafa Kemal Atatürk diyor ki gaflet perdesi örttüler. Ama gün gelecek o perde kalkacak sen göreceksin hakikat nerede diyor. Türkler toplu halde hiçbir zaman şaman falan olmadılar. Türk demek törek demek. Töreyle yaşayan yani tebliğle yaşayan demek. Yani Türkler işte biraz önce Mustafa Kemal'in söylediği Hazreti Adem'den bu yana adamların birliği dediği şey Türkler Adem'den bu yana İslam'la yaşayanlar. Bakın İslam tek dindir. Allah'ın tek dinidir. İslam Eyvallah. sadece Muhammedi tebliğ demek değildir. Mesela bugün Ortodokslarla niye yakınlaştık bu kadar? Çünkü Ortodokslar Hazreti Efendimiz gelene kadar Hazreti İsa'nın sözünde kalan, onu tahrip etmeyen, bu sebeple Batı Roma'dan ayrılanlar. Yani Türkler. O Roma'yı da ilk kuran Etrüskler yani. Yani Bizans. Aslında Türkler. Bakın kimse bilmez. Bu sebeple Efendimiz ilk tebliği Heraklios'a yapıyor Bizans kralına. Araştırsınlar tarihi. Adam Müslüman oluyor. Ama adamı öldürüyorlar, indiriyorlar. Aynı Mısır'da Akhenaton'a yaptıkları gibi. Tek tanrı diyeni indiriyorlar. Dolayısıyla bugün Rusya, Hırvatistan dışındaki hemen hemen Balkanların bizle yaklaşması, hatta vizesiz seyahatin olması, ekonomilerin iç içe geçmesi, Rus devlet başkanının her şeyi Türkiye'ye vereceğiz, oradan merkez orası olacak, oradan satılacak demesi. Efendim, Ukrayna ve Avrupa ile Rusya savaşırken Türkiye'nin Rusya'dan aldığı buğdayı Avrupa'ya götürmesi, buna Putin'in bizim bundan haberimiz var deyip ama 2 sene sesini çıkarmaması, sözle destekleyen Fransa ve Almanya'nın Ukrayna'ya son gün ağır silah vermekten vazgeçmesi, Amerika'nın arkasını dönüp gitmesi ama aynı gün Türkiye Ukrayna'ya ağır silah sattığında Rusya'nın sesini çıkarmaması. Bakın çünkü Ukrayna'da Musevi Türkler, Hazar Türkleri. Hala Hazar devlet armasını kullanan Hazar Türklerinin devletidir Ukrayna. Yani bugün o şeydeki paylaşım nedir biliyor musunuz? Yeni düzende yani şimdi oluşacak olan düzende ana hat Anadolu'dan geçen. Ana kuzey hattı ne yapıyor? Zengezur'dan geçiyor. Azerbaycan, Ukrayna buradan devam ediyor Avrupa'ya doğru. O yukarıdaki hattı Türkler diyorlar ki yani kendi aralarında bir ufak çatışma belki oluyor. Kırım tarafı sonucunu da bağlayarak söyleyeceğim. Kırım tarafı
Müslüman Türklerin yönetimi, o hattın ortasını söylüyorum. Müslüman Türklerin yönetiminde Kırım'ın üzerinden geçerek Azerbaycan'dan Ukrayna'ya kadar olan bölümün ana hilali Musevi Türklerin, Hazarların yönetiminde. Ortadaki Donbas'ta Slav Türklerin, Hristiyan Türklerin yani Rusya'nın yönetiminde olacak. Bakın şimdi çerçeve bambaşka. En başında söyledim ya, insanlar bugün medyadan izledikleriyle devletler bağlamında işte Rusya Ukrayna'ya şöyle yaptı, o da buna böyle yaptı falan diye bakarlarsa hikayeyi çözemezler. Kesinlikle çözemezler. Bakın anlattığım ne kadar bambaşka bir şey değil mi? Kimse anlatmıyor. Eyvallah. Eyvallah. İşte bu yüzdendir ki Rusya ilk vurduğunda, ki en büyük vurduğu odur, Ukrayna'dan 12 milyon Batı Romalı, tırnak içinde Haçlı, tırnak içinde Katolik Polonya ve Almanya'ya kaçtı. Bu düzen oluşuyor diye. Yani Türkleri bin yıllar ezen, kesen, hani diyor ya Putin, Donbas'taki çocuklar sokak köpeğini, onları öldüren, ondan sonra Nazizm sergileyen, efendim Ukrayna'daki bütün darbelere payanda olan, arkasında duran, Pentagon'un yaptığı darbelerin arkasında duran 12 milyon hop Ukrayna'dan göç etti. Sebebi budur değerli dostum. Dolayısıyla bu dönüşüm, bakın ne oluyor? Mesela bir o meşhum devlet. Şimdi meşhum devletin içinde Siyonist, o şeyler var, o grup var. Sesimizi şey yapıyoruz çünkü senin YouTube'un engellenmesin diye böyle bir Tabii taşıyoruz. yok. Zaten biz O burada devletle bilgi ilgili amaçlı yapıyoruz. Bilgi paylaşımı maalesef amacında. yok kesiyorlar abi, her yere saldırıyorlar. Ama o devletin devlet başkanı bambaşka. Hazar Türkiye olduğu için buraya geldiğinde ne diyor? Hepimiz Tanrı'ya inanan İbrahimlileriz. Yani biz de o Türk sistemi içinde varlığın birliğini kabul ettik, sisteme dahil olduk. Ama oradaki bir azınlık hala bazı şeyleri kazımaya devam ediyor. İşte bugün de görüyoruz. Türkiye en son oranın başbakanıyla ilgili Interpol'e başvurdu. Interpol'den çıkarsa, hani birileri canı sıkılıyor gidiyor Venezuela devlet başkanını alıyor ya. Canımız sıkıldığı için değil. Bütün dünya artık illallah ettiği için bir gece ansızın olabilir. Sonra uçakta şöyle duyabiliriz. Net nokta nokta adil memlekete hoş geldin diye bir cümleyi bütün dünya izleyebilir. Eyvallah. Ondan sonra Türkiye'de buraya bile indirmez. Direkt Laha'ya indirir. Ondan sonra dünya rahatlar herhalde. Çok merak ediyorum Yok, Lahey'de oraya ne da olacak. Çok merak ediyorum Lahey'de ne olacak. Tabii burada lobiler destek verecektir falan filan gibi bir şeyler Artık olabilir. o lobilerin hiçbir anlamı kalmadı. Yani Türkiye'nin Interpol çağrısına Interpol evet derse, Eyvallah. pazartesi salı, zaten o lobiler artık çökmüş demektir. Çöktü bana göre. Hı. Dolayısıyla tabii ki gelmiyorsa da dünyanın uluslararası hukuk sistemine teslim olmuyorsa da bir adam, Hı. dünyanın yeni yöneticisi, dünyanın yeni abisi, dünyanın son 200 yıl hariç bütün binlerce yıldır ki kadim süper gücü gider onu oradan alır, getirir adaletin önüne koyar. Bunu da Eyvallah. herkes bilsin. Hatırlasın bu sözleri herkes. Tamam. Şimdi bugün 23 Ağustos 2026 tarihine gelelim hocam. Burada Hürmüz, karşı tarafta diğer Boğaz, Körfez. Ondan sonra burada gemi geçişlerinde sıkıntılar var. Suların geri çekilmesi var. İklimin allak bullak olması var. İşte balıkların sahile vurması var. İşte bazı yerlerde fırtınalar çıkıyor. Ne bileyim ben, bazı yerde kuraklıklar. Hatta ve hatta yangınlar, orman yangınları birilerinin tarafından tetiklenerek yapıldığı diye bilgisini alıyorum ben burada, ama bunu ifade etmek istemiyorum çünkü ellerimde delil yok. Hepsi tırnak içerisinde. Dolayısıyla burada nereye gidiyoruz? Bu gerçekten tüyler ürpeten. Bir de insanlar bilmiyorum, ben şu anda Almanya adına konuşuyorum. Fransa, Belçika burada dostlar seyrediyordur inşallah. Onlar da burada yorum bölümüne yazsınlar mutlaka durum vaziyeti. Almanya artık üreticilikten tüketiciliğe geçti. Sanayisizleşme. Her ay en az 10-12 bin iş yeri iflas ediyor. İş yerleri iflas ediyor. Sene başından bu tarihin sonuna bakmadım. Temmuz sonuna kadar 70 bin küsür iş yeri, iş yerleri. Bilgini doğrulamak açısından bunu geçen hafta Alman Maliye Bakanı açıkladı. Aynen. Birinci doğru bilgi. Evet. Bunu hatta ben de YouTube'da videoda arada böyle sekme olarak koydum, insanlara bilgi olsun diye. 70 binden fazla. Şu anda benim tahminime göre 120-150 bini de geçebilir. 150 binde geçebilir ki o zaman ne olacak? Şu vardı biliyorsunuz, ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya ne yaptı? Made in Germany çıkardı. Sonra İngiltere Made in England çıkardı. Kalitesini patentlermişçesine, tırnak içerisinde söylüyorum, böyle bir olay çıkardı. Ki şu anda globalleşti her şey. Yani yüzeyselleşti, küreselleşti. Çin'den, şuradan, buradan ucuz. Yani bize kanserojen plastik malzeme mi geliyor? Hiç kimsenin tırnak içerisinde umrunda değil. Ne kadar gümrükte de kontrol edilse detaylara girilmiyor. Evet, 23 Ağustos 2026. Dediklerim hakkında ne diyorsun?
Şimdi şeyden başladın, Hürmüz'den. Hürmüz'den başladık. Bir kere onu söyleyelim. Lojistik. Dedin yani lobiler, odaklar vesaire. Şimdi bu odaklar artık Amerika Birleşik Devletleri'ne yani o süper güçte bittiler. Çok parantez bir şey söyleyeceğim. Geçenlerde Avrupalıların gelip NATO toplantısı öncesi transatlantik ilişkisini bozmayalım dediğinde benim yıllar önce söylediğim gibi bunu biz belirleriz. Biz NATO'dan çıkmayacağız. NATO'nun ne olacağını biz belirleyeceğiz demiştim. Bizim Cumhurbaşkanımız dedi ki Teksas-Ankara ilişkisini bozmayacağız. Bu ne demek biliyor musunuz? Yine yıllar önce söylediğimiz bir şey vardı. Amerika Birleşik Devletleri 6'ya bölünecek. 2025'i bulmadan demiştik. Ama bu Biden katakullisiyle girmeyeceğim detayına. 4 yıl her şeyin sarktığını da söylemiştik yıllar önce. Dolayısıyla 2028-29 demiştik. Amerika'da ilk olarak diğer 50 eyaletten farklı olarak hiçbir şart öne sürmeden ayrılabilme özelliğine sahip olan ve ayrılınca da Trump'ın başına geçeceği devlet Teksas. Bu arada ayrılma gerçekleştiğinde Kaliforniya ve o bağlıların ekonomisiyle birlikte 5-5,5 trilyon dolarlık bir ekonomiyle Almanya'nın üstüne çıkıyor dünyada. Bir devlet olarak söylüyorum, bakın devlet olacak. Teksas ve bağlıları 3,5 milyon gibi bir rakamla ondan sonra 7-8'lerde yer alıyor. Hatta 6'larda belki. Ondan sonra Florida ve New York ise yine bağlılarıyla 2-2,5'ları bulup işte böyle 10, 11, 9, 10'a Türkiye'nin hemen bugünkü şeyler söylüyorum üzerine, şu anki değerlerle üzerine Türk Devletler Birliği demiyorum, Türkiye'nin yerleşiyor. Dolayısıyla aslında Cumhurbaşkanı, kimse bunu sorgulamıyor medyada, bakın. Medya ne kadar güdük kalıyor, duruyor özellikle. Yani bir Türk Cumhurbaşkanı diyor ki Teksas Ankara ilişkisi devam edecek, kimse demiyor ki Washington DC Ankara nereye gitti? Teksas nereden çıktı şimdi? Diye sormuyor bile, bakın. Ne kadar acayip değil mi? Dolayısıyla bu bağlamda ben İran meselesi başlarken demiştim ki Amerika bu işi sündürür. Bu iş öyle bitmez. Amerika İran'ı yendi falan filan. Öyle bir şey olmaz. Çünkü Amerika'nın İran'a atacak füzesi yok. Bir de Amerika bunu istemiyor. Amerika bizim adımıza dizaynı yapıyor. Dizaynı devrediyor aslında. İşte Birleşmiş Milletler'deki son haller, değil mi? Son New York'taki bu formattaki son toplantı demiştim. Bir hafta sonra Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri aynı şeyi söyledi. NATO ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri çekilecek, Türk askerleri girecek demiştim. Almanya dahil, bakın Kosova, Arnavutluk her yerde çekiliyor, Türkiye yerleşiyor. Kuzey Irak ve Suriye'den Amerika çekildi. Türkiye'nin şu anda Suriye'de 140, Kuzey Irak'ta 156 tane karakolu var ve bunların hepsinin arasına döşenmiş 1300-1400 kilometre kadar asfalt yol var. Yani bunları özellikle söyleyeceğim ki çünkü insanlar şunu anlasın. Geçen hafta neden İran Dışişleri Bakanı Türkiye bizi koruyor diyor, bir açıklama yapıyor. Amerikan Genelkurmay temsilcisi diyor ki füzemiz kalmadı İran'a. Bakın bunları bilelim. Peki ne oluyor orada? Şu oluyor. Biraz önce söylediğim odakların sıkıştığı üçgen burası. Meşhur devlet, İran'da rejimin düşüp düşmemesi meselesi ve Ukrayna'da meselenin bitip artık meşhur devletteki Hazar Türkleri memleketlerine gidecekler. Dolayısıyla o İyonizm dediğimiz hikaye ve arzu mevut dediğimiz mesele sona ermiş olacak. İkincisi, dolayısıyla burada o devlet kalmayacak, o terör devleti. Üçüncüsü de rejim düşecek. İran'daki demokratik bir yapıyla birlikte 1926'ya kadar, petrollerin milli olduğu 1926'ya kadar İran'ı yüzlerce yıl yöneten Türk hanedanı, Kaçar hanedanının mesela şu anda var Mirza Kaçar. 50 yaşında bir adam aday olacak, yüksek ihtimalle kazanacak ve İran'ın o demokratik sistemdeki devlet başkanı olacak ve İran ve arkasındaki Tacikistan'da Türk Devletler Birliği'ne katılacak. Şimdi bunlar insanlar hep yıllarca hemen bir son bir cümle. Yıllarca komedi gibi gördü. Macaristan'ın Türklüğüne inanmadı insanlar. Bizim geçtiğimiz yıllarda şöyle bir uç örnek vereceğim ki söylediklerimizin gerçekleşebilirliğini görsün insanlar. Eyvallah. Dedik ki ya Japon İmparatoru Barış Manço'yu çok sevdiği için böyle yapmadı. Bir imparator kendini temsil etmeyen şeyi yapar mı? Japonlar Nippon Türkleridir dedik. Osaka bir Saka şehridir dedik. Ocak ayında Japon Dışişleri Bakan Yardımcısı Türk Devletler Birliği'ne katılma isteğini açıkladı. Bu hafta evvelsi gün Cuma günü bu kabul edildi ve Japonya gözlemci olarak Türk Devletler Birliği'ne katılıyor. Bakın. Yani İran'da, Tacikistan'da Türk Devletler Birliği'ne katılacak. Bölünmeden Türk Devletler Birliği'ne katılacak. Bunun detayları var yani, konuşuruz. İnsanlar tuhafsamasınlar. Artık buradan sonra hiçbir şeyi tuhafsamayın. Bence Eylül ayında dünya çok ciddi karışacak. Sevgili arkadaşlar, şu anda bu birinci bölümü tamamlıyoruz. Vakit zaten bayağı oldu. İkinci bölümde Kazım Hocam'la devam ediyoruz. Hocam, doğru mu? Evet. Hemen bir molaya geçiyoruz. İkinci bölümde devam. Teşekkürler. Evet.